Herkese merhabalar. Doğanay Hoca ile yürüyüş sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizin konusu gurbette yalnızlık. İsim olarak bakıldığı zaman hüzünlü bir hava veriyor açıkçası. Tabii olumlu yanlarının yanında olumsuz yanları da pek tabii ki mevcut. Olumlu yanlarına baktığımız zaman bugün günlerden cumartesi sabah istediğim saatte uyanabiliyorum. Kimse aramıyor, sormuyor. O açıdan gayet avantajlı. Ne yaptın, ne ettin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi dertler yok. Nerede kaldın, şu an ne yapıyorsun, ne yapacaksın, ne edeceksin, çabuk gel, çabuk git. Bu tarzda bir dert yok. Güne sakin bir şekilde başlayabiliyorsun. Şu an mesela yürüyüş yapıyorum sokağın ortasında. Şöyle bir bağlantı var. Ve neredeyse değil, gerçekten de kimse yok. Sadece yağmur ve rüzgar ve de bendeniz. Tabii bu sakinlik açısından gayet güzel. Öbür taraftan geçenki videolarda da bahsetmiştim. Geçen sene Stuttgart ve Münih'e gitme şansım olmuştu. Açıkçası bunları direkt kendim planladım. Hemen hemen bir ay önceden, doğum günümden bir ay önceydi. Dedim niye gitmiyorum? Biletleri al, oteli ayarla, git. Bu kadar basit açıkçası. Bu durumun şöyle bir rahatlığı var. Hemen hemen 500 kilometre, 600 kilometre mesafelerden bahsediyorum. Ve bir trene atlıyorsun. 4 saat, 5 saat, 6 saatlik sürenin ardından gideceğin yere varıyorsun. Oteline yerleşiyorsun. Şehri dolaşıyorsun. Tamamen böyle sakin, kimseye yetişme derdin yok. Kimsenin arkasından koşturmana gerek yok. Tamamen böyle sakin bir şekilde şehrin tadını çıkartıyorsun. Hatta böyle Münih'e gitmeden bir ay önce yine hepsini rezerve ederken biletlerin baktım Allianz Arena şehir turu da varmış. Dedim onu da ekle. Ne olacak yani, hayatında kaç defa Münih'e gideceksin? Belki ileride gidilebilir ama yani dünyanın bin bir türlü hali var. Dedim yap gitsin. Al gitsin dedim. O şekilde gittim ve gayet de güzeldi. Tabii bu dediğim sadece uzak yerler için geçerli değil. Örneğin Hollanda sınırına yakın bulunuyorum ben Almanya'da. Yani günübirlik Venlo tarafına çok rahat gidip gelebiliyorsunuz. Sadece bir trenle. Ve o tren bulunduğum şehrin tren istasyonundan yaklaşık olarak yarım saat sürmekte. Yani günübirlik dolaşıp gidip eğlenip dönebiliyorsunuz gayet rahat bir şekilde. Ve işin en güzel tarafı, kimseye herhangi bir şekilde hesap verme durumunda değilsiniz. Tabii olumlu yanlarının yanında olumsuz tarafları da mevcut dediğim gibi. Örneğin hastalandığınızda her şeyle kendiniz ilgilenmek zorundasınız. Neyden kastediyorum? Grip oldunuz ya da daha kötü durumlar diyelim. Bu tarz durumlarda tamamen kendi kendinize bazen doktora gitmek durumunda kalabiliyorsunuz ister istemez. Kolay olmuyor. Evde kendi kendinize bakmakla yükümlüsünüz. Bu da tabii yalnız hayatın bir diğer getirdiği zorunluluk. Tabii her güzel şeyin yanında kötü şeyler de muhakkak beraberinde. Hayat da aslında bir nevi öyle değil mi açıkçası? Güzel şeylerin yanı sıra kötü şeyler de mevcut hayatta. Tabii ben buna sadece kötü olarak bakmıyorum. Aslında bir nevi öğretici bir hayat tarzı aslında bu. Çünkü gerçekten özellikle herkesin bir dönem bu hayat tarzını bence yaşaması gerekiyor. Çünkü hayatı çok çok güzel öğretiyor. Gerek insanlarla ilişkiler olsun, gerek hayata bakış açısı olarak olsun. Bence dediğim gibi herkesin bir dönem yaşaması gereken bir hayat stili. Bir diğer olumsuz durum şu olabilir yalnızlığın. Yani olumlu bir haber alıyorsunuz. Oturumla ilgili olabilir ya da geçmeniz gereken bir sınavla ilgili olabilir. Ailenize haber veriyorsunuz. Sadece telefon üzerinden tebrikler, bravo, bu şekilde geçip gidebiliyor. Yani herhangi biriyle gel hadi şurada bir şeyler yiyelim, içelim, şurada kutlayalım tarzı aileyle beraber tabii kutlama şansı olamıyor. Tabii dediğim gibi bu bir tercihti. Dolayısıyla çok da şikayet etmiyorum.
Bir diğer olumlu tarafı doğana yarışan ya da farklı bir isim, farklı bir kişi. Şimdi bu insanı Türkiye'de birçok kişi tanıyor, eş dost akraba çevresinde. Ama siz farklı bir ülkeye geldiğinizde o ülkede sizi kimse tanımıyor. Dolayısıyla hayata sanki yeniden başlıyormuş gibi, yeni bir karakterle başlıyormuş gibi böyle bir avantajınız var açıkçası. Yani kimse tanımadığı için sizi istediğiniz gibi yeniden yeni bir karakterle hayatınıza devam edebiliyorsunuz açıkçası. Bu da çok güzel bir avantaj. Bana göre olumlu taraflarından en güzeli kimseye hesap vermeme mecburiyeti. Örneğin sen Berlin'de misin şu an? Amsterdam'da mısın? Paris'te misin? Münih'te misin? Nerede olursan ol, kimse senin ne yaptığını bilmiyor, nerede olduğunu bilmiyor. Bu gerçekten ayrı bir özgürlük. Belki şu an farkında değilim ama hayatımın en güzel dönemlerinden birini yaşıyor olabilirim. Hesap verme zorunluluğundan kastım şu: sen iyi bir şey yaptın mı ya da kötü bir şey yaptın mı? Olabilir. Tamam, sorumluluk bana ait. İyi de yapsam, kötü de yapsam sorumluluğu ben alıyorum. O yüzden gayet memnunum şu an. Tabii karakterden ziyade aslında senin burada ismin de değişiyor. Sen Türkiye'de Doğanay Arışanken burada otomatik Doganay Arisan oluyorsun. Yani benim şöyle bir tespitim var. Sen yurt dışında Instagram, Twitter kullanıcı adınsın. Doganay Arisan. Yani resmi evrakta direkt öyle geçiyor. Herhangi bir yetkili sana seslendiği zaman Mr. Arisan ya da Almanya'da Heya Arisan, yani R'yi bile vurgulamadan, ki zaten öyle Almanca'da, Heya Arisan'sın sen. Yani Doğanay Bey değilsin sen burada. Senin burada beyliğin geçmiyor. Dediğim gibi hem olumlu tarafları var hem olumsuz tarafları var. Ama hayat öğretiyor. Açıkçası hayat bir yol. Dolayısıyla mutlu anlar da var, pişmanlıklar da var bu hayatta. Benim yaptığım ise yoluma devam etmek. Çünkü geriye baktığım zaman geçmiş geçmişte kaldı açıkçası. Geleceği de tam bilemediğimiz için en iyisi şu anın tadını çıkarmak. Yani kuş cıvıltıları var, rüzgar var, yağmur var ve etrafta neredeyse kimse yok. Yani ağaçlar, kuşlar ve ben. Gerçekten bazen ufak anlardan da zevk almak lazım bu hayatta. Çünkü gerçekten doğamız gereği açıkçası doyumsuzuz. Bu yüzden bu tarzda ufak anların bence tadını çıkarmak önemli. Ben kulaklığımı takıp müzik eşliğinde yürümeye devam edeceğim. Bu videoda kısaca gurbette tek başınayı anlatmak istedim sizlere. Gurbette tek başına mücadele eden bütün dostlara buradan selam olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.